Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Lords Mobile'de yeni bir etkinlik olan lider görünümü dükkanıyla birlikteyiz. Şimdi arkadaşlar peş peşe gelen lider görünümlerini hepimiz biliyoruz. Ve işte Labirent'te, Seksek'te bunlar geldikten sonra arkasından bunların ayrıyeten dükkanları geliyor. Eksikler tamamlansın diye ya da sıfırdan doğru düzgün yapılsın diye oyunculara fırsatlar veriliyor. Şimdi gördüğünüz gibi beyaz yele gelmiş. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar 5 gün süresi var. Burada günde 30 tane sandık veriyor. Portre sikkesi sürpriz sandığı veriyor. Rastgele içerisinden alınacak demiş. 30 tane arkadaşlar şu şekilde aldık. Şimdi ne vermiş şöyle bakalım. 2 tane, birincisi kuklacı başı. Şu arkadaşlar. Menzil saldırı desteği veriyor +1. Bu da evet arkadaşlarının sefer hızını 60 dakikalığına %10 olarak arttır diyor. Arkadaşlar ikinci olarak da beyaz yele gelmiş. 2 tane lider görünümü var arkadaşlar. Onu da zaten şu şekilde göstereyim. Evet, ikisi de güzel arkadaşlar. Görüntü olarak da güzel. Ben ikisini de beğeniyorum. Menzil saldırı desteği +1 olarak bu da gelmiş. Bunun da özelliği aynı arkadaşlar. Şimdi şöyle değerlendirmelerimizi açalım. Burada şimdi portre sikkesi toplanacak. Oradaki ilk başta aldığımız sandıktan da aynı şekilde burada sikke biriktirmek lazım. 75 taneye bir tane alınabiliyor. 150 tane sınır var ikisinin de. Zaten birine odaklanıyorsanız bir tanesine gidin. İkisini ayrı ayrı yarı yarıya götürmenizin bir mantığı yok. Eğer yarım kaldıysanız yarı yarı kendi oranınıza göre seçebilirsiniz. Onun dışında öyle yarı ondan yarı ondan yapmayın. Bir tanesini alın. Geçin arkadaşlar. Üst düzey oynayanlar için söylüyorum onu. Şöyle baktığımız zaman kale yıldızı parşömeni demiş. 45 tane veriyor arkadaşlar. 10 tane alma limiti var. Bu limitlerine de bakın arkadaşlar. 45 çarpı 10 desen 450 tane yıldız parşömeni alınabilir demiş. Evet, güzel. Şimdi o sandığın içerisinden de çıkan sikkeye bağlı tabii ki. Bunun karşılaştırmasını düzgün bir şekilde yapın arkadaşlar. Yıldız taşı sandığı 2 tane veriyor. Bu da karışık olarak arkadaşlar çıkabiliyor. En yukarıdaki de çıkabiliyor. En aşağıdaki de çoğunlukla en alt kademe çıkar arkadaşlar. Bunu bu şekilde söyleyeyim. Ben bazen açıyorum mesela bir taneye bir tane çıkıyor. 2 taneye 2 tane çıkıyor. Şimdi yani neredeyse bir taneye bir tane gibi bir şey olabiliyor. Çok şanslıysanız en üst tabaka vurabiliyor. Şimdi burada da 55 tane sikke demiş. Yine 10 tane alabiliyorsunuz. Yani bu da yapar size 20 tane buradan yıldız taşı sandığı. 20 tane yapar. Artık oradan kaç tane getirirseniz en az, eğer ki buradan 10 tane alırsanız 20 tane sandıktan en az 20 tane yıldız alırsınız. O şekilde söyleyeyim. Eğer birebir gelirse. Bunun dışında yine kadim kitap devam ediyor. Kadim kitap gelmeye 50x demiş. Çoğunda kadim kitap 50x olarak geliyor. Diğer dükkanlarda da olsun, etkinliklerde de olsun. 20 tane sikke demiş. 10 tane alınabiliyor. Tabi limit verilmiş arkadaşlar. Full olarak hepsi alınmasın diye. Düşünsenize buna 150 tane verilseydi bir tane araştırmayı belki adam bu şekilde bitirirdi. Hani bazen soranlar var. Ya anında yapılabilecek bir şey var mı gibisine. Mesela en üsttekiler anında yapılan bir şey. Şimdi buna 150 tane falan verse mesela bir tane yeni araştırmalar falan adam baştan sona belki de dizecek. 50 tane az değil. Onunla çarptığın zaman zaten 500 yapar bu. Şimdi kayıt demiş. Arkadaşlar kayıt. Şimdi bana sorarsanız bu kayıta falan girmeyin. Daha önemli şeyler var. Bence onları yapın. 15 tane istemiş, 20 tane veriyor. Tamam, üst seviyede olanlar falan belki her şey ellerinde vardır. Onlar bunlardan belki tercih edebilirler. Ama bunlar o kadar önemli şeyler değil. Ha mesela pasparlak hüner küresi var mesela. Parlak hüner küresiyle birlikte ikisi gelmiş. Bunlar önemli olabiliyor. Niye? Adam yoldaşını yapıyor mesela. Onları yükseltmek istiyor. Tamam, bu da ahım şahım bir şey vermiyor. 20 çarpı 6 arkadaşlar fazla bir şey yapmaz. Şu da 90 yapıyor. Şu 120 yapıyor.
Yani fazla bir şey yapmasa bile hiç olmasa buradan orta derece oyuncu için atıyorum yeni oyuncu için yine de ufak tefek bir şey. Şu pasparlak hüner küresini yapamasa bile parlak hüner küresini ücretsiz yaptığı yoldaşlar için kullanabilme ihtimali oluyor arkadaşlar. Bir de sadece bir etkinlik için düşünmemek lazım bunları. Sürekli peş peşe siz bunu kullanıyorsunuz arkadaşlar. Atıyorum bir hafta sonra başka bir etkinlik geliyor. O da veriyor mesela pasparlak hüner küresini. 120 tane buradan alıyorsun. Bir 120 de oradan alıyorsun. Bu sefer senin işini bir bakmışsın görmüş oluyor. Tamam ötekileri yapmıyorsun ama yine bir şeyde dosdoğru gidebiliyorsun anlamına gelir. Mana kristali 55 tane 200 tane alabiliyorsun demiş. Ee, evet baktığın zaman bunu çok veriyor mesela. Mana cevherini çok vermiyor çünkü mana cevheri ötekinden daha pahalı bir şey. Daha bulunmaz bir şey. Onu söyleyebilirim. Mana kristali biraz daha basit gibi bir şey ona göre. Oyun da öyle gösteriyor yani. Ondan dolayı mesela bunu az veriyor. Bak 125 sikke ama bu 65 sikkeye veriliyor arkadaşlar. İleride mana cevherinin de çok önemli olduğunu göreceksiniz. Şimdi ama şu sayı çok iyi. Şurada tabi bu 200 taneye girebilmeniz için para yatırmanız lazım. Orası apayrı bir dünya. Tabi 200 tane alınsa bile 55 ile çarptığın zaman müthiş bir rakam çıkar ortaya. Bunun haricinde hızlandırıcı gelmiş. Bir taneye 2 saatlik hızlandırıcı veriyor. 2 sikkeye de savaş hazırlığı sandığı gelmiş. 40x demiş arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yine kaynakçılar gözü buna dikeceklerdir. Şimdi ikisi de bu şekilde gelmiş ama dediğim gibi benim tercihim değil. Tavsiye de etmiyorum. Kaynak kalesi yapıyorsunuzdur mesela alabilirsiniz bunları ya da kaynak kalesinde kaynak biriktiriyorsunuzdur alabilirsiniz. Ana kalenize aktarırsınız falan. Onlar apayrı bir durum. Ama yani oyundaki paralı olan şeyleri almanız sizin için daha önemlidir diyebilirim. Buradan şimdi paketlere geçeyim. Paketlerle ilgili bir şeyler göstereyim arkadaşlar. Şimdi 2 tane paket geliyor benim bildiğim. Şimdi burada gösteriyor bir tanesi. Direkt sayı veriyor. 48, 80, 300, 750 diye gitmiş. Diğeri de rastgele alacağınız paketlerden ibaret. 2 tane bu şekilde portre sikkesi şu şekilde sayıları göstererek bir tanesi. Diğeri de en yukarıda şöyle bastığım zaman direkt sandık alıp buradan içerisinden artık ne kadar sikke açarsanız bu. Şöyle baktığımız zaman portre sikkesi sürpriz sandığı 1 demiş. Burada ne var? 165 tane arkadaşlar portre sikkesi sürpriz sandığı var. Buradan rastgele portre sikkesi biriktirip artık dükkanda kullanacaksınız. Burada da mesela portre sikkesi sürpriz sandığı 2 olarak gelmiş. Bunda da 410 tane var. Tabii bu rakamları güzel arkadaşlar. 410 taneyi düşünün. 2200 liraya demiş. Şu kaynar sandığı bu da zaten loncaya düşüyor. Burada da aynı şekilde portre sikkesini rastgele açacaksınız arkadaşlar. Burada artık neyi tamamlıyorsanız, neyi tamamlamak istiyorsanız ona göre yönelin. Para harcamayanlar için arkadaşlar nokta atışı yapmak zorundasınız. Yanlış şeyler almayın. Güzel bir şekilde kendinizi ilerletin. İşte T5 açmak isteyen T5 üzerine, yoldaşı yarım olan yoldaşların üstüne o şekilde yıldız aynı şekilde yıldızlamak isteyenler kale temasına yıldız çakabilecek olan aynı şekilde parşömen alabilir. Bu şekilde gidebilirsiniz. Yarım yamalak ya böyle 3-5 lider görünümü alıp da gideyim diyenler de varsa aynı şekilde alabilirsiniz. Bugün burada alırsınız. Yarın labirentte bir 10 tane alırsınız. Bu şekilde götüre bir bakmışsınız sizin de bir tane lider görünümünüz olmuş arkadaşlar. Bu şekilde lider görünümü dükkanı geldi sizlerle arkadaşlar. Videodan çıkmadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.